İyi akşamlar arkadaşlar. Bu benim ilk videom olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bir hisse analizi yaparken nelere bakıyorum? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ancak bundan önce market yapısı nedir? Market yapısının değişimi nedir? Bu gibi konulara da değineceğim. Şimdi ben BIST'teki bütün hisselerin grafiklerini tek tek çizdiğim için onların üzerinden değil de Tesla gibi yurt dışı bir hissenin üzerinden gitmeyi tercih ediyorum şu an. Tesla'nın şu an aylık grafiğindeyiz. Aylık grafikte öncelikle yükselen trendimiz, düşen trendimiz, desteklerimiz ve dirençlerimiz neler? Bunlara bir ufak bir şekilde göz atalım. Mesela genelde ilk çizimleri iğne uçlarından yapıyorum. Ancak daha sonra iğne ucuna değmeyen, mumun bitiminde olup da desteğe ya da dirence ya da yükselen trende değme ihtimali olan diğer mumları da kapsasın diye bazı yerlerde mum uçlarını es geçiyorum. Buradan şimdi mumun ucunu aldık. Grafiğin sol tarafı fazlasıyla düz bir alan olduğu için bunu böyle genişletiyorum. Daha sonra düşen trendimiz nasılmış ona bakalım. Düşen trendimizin başlangıcı burası. 1, 2, 3, 4 temaslı bir düşen trendimiz var. Ondan sonra market yapısına bakmamız gerekiyor. Market yapısı yükselen bir yapı, düşen bir yapı, yükselen bir yapı, düşen bir yapı, yükselen bir yapı ve burada bir tepe oluşumu. Tabi bunu tepe oluşmadan bilemeyeceğiniz için burada da şöyle bir yükselen trend yardımıyla bunun altına inerse, şu yükselen trendin altına indiğinde artık düşen trend, yani bunun altında pahalı demeye başlıyoruz. Grafiklerinden de biliyorsunuz yükselen trend üzerinde ucuz, altında pahalı şeklinde ifadelerde bulunuyorum. Burada da mesela gördüğünüz üzere bu mum yükselen trendin altında kapatacakmış gibi olmuş ancak kapatmamış. Mesela bu mum aylık grafikte baktığımız için bunda ay içerisinde yükselen trendin altına düşmüş ancak geri sonrasında yukarı atmış. Bunlar aynı zamanda bu mumlar aynı zamanda daha doğrusu mum uçları, iğneler bir zorlanmanın olduğunu da gösteriyor bir yandan. Her ne kadar geri sonradan trend üzerine atmış olsa da geri trend altına inmiş sonuç olarak ve aylık grafikte de güzel bir yükseliş sağlamış. Onun haricinde neye bakıyorum? Burada direnç oluşmuş. Buraya direnç atıyorum. Bu direnç daha sonraki yerlerde de direnç oluşturmuş mu ya da destek oluşturmuş mu yukarıdan gelirken. Daha sonra bu dirençten aşağı inip buradan buraya kadar sekiyor. Burada mesela bir destek var diyebiliriz. Bunları haftalık, günlük, 4 saatlik grafiklerde baktığımızda buralardaki destek ve dirençleri çok daha net görebileceğiz. Ancak grafiğin geneline de bakmak açısından uzun vadeli destek dirençleri görmek açısından da aylık, haftalık, günlük, 4 saatlik şeklinde ilerlemek mantıklı olacaktır. Daha sonra market yapısı burada bir direnç öngörmüş. Şurası. Mesela burasına baktığım an ben şuradaki destekleri görüyorum direkt. Bunu biraz daha aşağı indiriyorum. Direnç, direnç, destek, 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 destek. Burası direnç. Destek diyelim. Direnç. Burada da direnç gibi. Daha sonra bu dirençten aşağı sekip bu noktaya geldiğinde ise desteğimiz oluşuyor burada. Desteğimizi şu şekil olabilir belki. İşte dediğim gibi bunları haftalık ya da daha düşük periyotlarda açtığımız zaman bu destek ve dirençler daha net görünmeye başlayacaktır. Şimdilik görüntü bu. Aylık grafikte baktığımızda. Haftalık grafikte baktığımızda ise şunu silebiliriz. Çünkü burada zaten yükselen bir market yapısı vardı. Bunun aşağısına kırdığı için düşen bir market yapısına geçti ve hala düşmekte. Düşen kırıldı,
hala gerçekleşmemiş. O yüzden bunu siliyorum. Şimdi haftalık grafikte baktığımız zaman desteğimizi ya da direncimizi buraya çekmemiz daha güzel olabilir belki. Daha sonra bu burada olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. Buradaki buraya çekilebilir. Daha net şurada. Burada haftalık grafikte baktığımız zaman bir önceki mumdaki bu destek ve net destek ve direnç göstergeleri şu an burada yok gördüğünüz gibi. Haftalık grafikte bakıyorsunuz eğer buranın yani 292 seviyesinin destek veya direnç olduğunu anlamayabilirsiniz. Ancak aylık grafiğe çevirirseniz daha net göreceksiniz. Daha sonra bir de bir günlük bakalım. İyice bir geriye çekiyorum. Yükselen trend. Direnç, destek, destek. Burada gördüğünüz gibi burası da destek oluşturmuş. Direnç, direnç. Bakın. Direnç, mum. Daha sonra bakın direnç, destek, direnç, destek ve direnç. Aynı zamanda burası da destek olmuş diyebiliriz. Daha sonra destek, destek. Burada destek olduğunu ya da direnç oldu. Burada da dirençti bu. Burada direnç olduğunu daha net görebiliyoruz. Düşen trend. Sonuç olarak durum bu. Şimdi ana düşenimiz bu. Ancak biz buna daha küçük bir düşen olarak şunu da çizebiliriz. Analiz yapmanın tabii ki bir de şöyle bir kısmı var. Ben bunların hepsinin ortalamalarına bakıyorum. Şu an yeşil 20, sarı 50, turuncu ise 100 günlük ortalama. Şu an bu grafiğe baktığımız zaman 50 günlük ortalamadan dönmüş görünüyor. Aylık 50 günlük ortalamadan dönmüş görünüyor. Haftalık olarak baktığımızda ise ise 200 günlük haftalıktan döndüğünü görüyoruz. Yani aylıkta nasıldı? 50 günlük aylık ortalamadan dönmüştü. Şimdi ise tekrar gelsin bekliyoruz. 200 günlük haftalık ortalamadan dönmüş oluyor. Aynı zamanda fiyat 20 günlük ortalamanın üzerine de 20 haftalık ortalamanın üzerine de geçmiş bulunmakta. Bunu bir de tabi burada RSI'ya ne zaman bakıyorsun derseniz bakın burası RSI kendi çiziyor. Burada düşen varmış önceden kırılmış. Kırdıktan sonra noktalı hale getiriyor. RSI'daki düşen kırıldıktan sonraki seviye zaten şu büyük mumla başlayıp şurası böyle. Ve RSI'de yeşil alana geçiş gerçekleşmiş. Bu hafta itibariyle. Eğer ki bu hafta bu düşenin kırarsa yani 195 üzerine atarsa bu bir al sinyalidir. Gibi bir ilk video yapmak istedim sizler için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.